Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizde kullanabileceğiniz tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım motif modelindeki renk geçişlerini iki farklı şekillerde ördüm. Tercihinize bağlı olarak farklı renk kombinleri uyarlayabilirsiniz. Ve yapacağımız kare motifin ölçüsü 9 santimetre. Kullanacağım iplerin markası ise Alize Koton ip kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile motifleri öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motiflerin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir. Halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan. İki zincir. Halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan. Ve üçüncü trabzanı yaparken ikinci renge geçiş yapacağız. İki adet zincir. Halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan. Buradaki ipleri alt tarafta yürütmeye devam ediyorum. 2 adet zincir. Halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan. Ve tekrar 3. trabzanı yaparken yeşil renge geçiş yapacağız. Bir zincir. Burada yapmış olduğumuz ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Ve şimdi sihirli halkanın ipini arka taraftan sıkıştıralım. Yeşil ile kurmuştuk. Gri ipi alt tarafta yürütmeye devam edeceğiz. 3 adet zincir, boşluğun içerisine ikili trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 tane ikili trabzan. Boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 tane trabzan. Yeşil renk ile devam ediyoruz ve bu sırayı yeşil ile tamamlayacağız. Boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Alttaki 3 trabzanın tepesine tekrar 3 trabzan, boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve alttaki trabzanların tepesine de tekrar trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Ve birinci köşeyi tamamlamak için boşluğun içerisine 2 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Ve karşılıklı üçgen alanların bir tarafında her sırada renk değişimi yaparken diğer karşı tarafta tek renk ile devam edeceğiz. Ve bu alan sadece yeşil olduğu için renk değişimi yapmayarak yeşil ile devam edeceğiz. Griyi de alttan yürütmeye devam edeceğiz. 3 zincir, boşluğun içerisine ikili trabzan. Ve şimdi diğer köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan, boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve diğer köşeye gelene kadar da alttaki trabzanların tepesine tekrar ikili trabzan yapacağız. Gri rengi alttan yürütmeyi unutmayalım. Ve burada ikinci trabzanı yaparken renk değişimi yapacağız arkadaşlar. 2 zincir, boşluğun içerisine 2 trabzan ve sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğun içerisine 2 tane trabzan, 1 zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapacağız. Fakat daima renk değişikliklerini yaparken köşelerdeki ikinci trabzanı yaparken yapıyoruz renk değişikliğini. 1 zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan. Her iki sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Yeşil renk ile bir sıra tamamen karenin çevresini dolaşırken diğer sırada üçgen alanda yeşil, diğer üçgen alanda ise bir yeşil, bir gri, tekrar yeşil ve gri şeklinde devam edeceğiz. Burada yeşil ile devam edeceğimiz için 2 adet zincir, önce boşluğun içerisine ikili trabzan ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek diğer karşı köşeye kadar yapmaya devam edelim. Köşeye kadar ikili trabzanları yaptım ve bir alt sırada bir üçgende gri, diğer tarafta yeşil kullandığımız için bu sırada tamamen yeşil ile sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Gri rengi alt tarafta yürütmeye devam ederek. Sıranın sonuna ulaştım. Birinci köşeyi tamamlamak için boşluğun içerisine 2 tane trabzan, 1 zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapıyoruz. Renk değişimi yapmıyoruz çünkü bu alanda yeşil ile devam edeceğiz. Boşluğun içerisine
ikili trabzan ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek diğer köşeye kadar yeşil renk ile gri ipi de alttan yürüterek yapmaya devam edelim. Karşı köşeye ulaştım. Burada öncelikle 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve ikinci trabzanı yaparken gri renge geçiş yapacağız. 2 adet zincir, yeşil ipi alttan yürüterek sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz gri renk sırasını tekrar edeceğiz. Gri renkte de sıranın sonuna ulaştık. Son boşluğun içerisine birinci ikili trabzanı yaptım ve ikinci trabzanı yaparken renk değişimi yapıyoruz. Bir zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan. Ben motifleri 6 sıra örerek tamamladım arkadaşlar. İsteğinize bağlı olarak motifleri büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Ön hazırlık yapmış olduğum motifin tüm kenarını yeşil renk ile tamamladım. Dilerseniz şu anda 5. sıranın sonunda da motifinizi bitirebilirsiniz. Şimdi bir sıra yeşil renk ile hiç değişim yapmadan ve griyi yine alttan yürüterek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. En son motifin bitirmesini sizlere gösterdiğimde o bitirme yöntemini bir alt sıradaki karşılıklı renk geçişlerinde de kullanabilirsiniz. Motifte istediğiniz sıra kadar yaptıktan sonra son boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, artık yarım trabzan yapmayacağız. Buraya dikkat edelim. 2 tane trabzanı yaptım. 2 adet zincir ve ipleri burada keselim. Her ikisini de. Bu şekilde çıkarttım. Ve burada bulunan ilk ilmeğin tepesinden tığ geçirerek bu kopartmış olduğumuz ipi de buradan geçirtelim. Ve şimdi yapmış olduğumuz zincirin arkasında görünen ilmekten de tekrar geçirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi V'ler iç içe geçmiş oldu. Burada gizli birleştirme yaptık. En son bu ipleri arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleyebilirsiniz. Ve motifimiz de görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.